Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Almanya'daki aylık giderlerimiz. Bu videoyu çekmek için şehrimizdeki önemli gezi noktalarından biri olan Eremitaj'a geldik. Bugün hem burayı gezeceğiz hem de sizin için yeni bir video çekeceğiz. Dilerseniz videoya geçebiliriz. Evet, videomuza başlayabiliriz. Biz yaklaşık olarak 6 aydır Almanya'da yaşıyoruz. Dolayısıyla birazdan söyleyeceğimiz giderler şu ana kadarki ortalama giderlerimiz. Bu giderler ileride farklılık gösterebilir. Çünkü henüz sosyal yaşantımız ya da alışkanlıklarımız tam olarak oturmadı. Ama biz Almanya'ya ilk geldiği zaman maddi açıdan ilk 6 ayını öngörmek isteyen insanlar için faydalı olabilir diye düşündük ve bu videoyu çekmeye karar verdik. Umarız faydalı olur. Evet, Almanya'daki en büyük gider kalemi olan kirayla başlayabiliriz. Almanya'da kira sistemi sıcak kira ve soğuk kira olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sıcak kira bazı yan giderlerinizin ve kiranızın dahil olduğu kira sistemi. Biz bir odalı dairemiz için 540 euro sıcak kira ödüyoruz. Bizim giderlerimize elektrik, doğalgaz, su faturası, apartman giderleri ve garaj hizmeti dahil. Eğer ki yıl sonunda ortalamadan daha yüksek bir tüketim yaparsanız aradaki farkı sizden talep edeceklerdir. Eğer ki ortalamadan daha düşük bir tüketim yaparsanız apartman görevlisi aradaki farkı size tekrardan iade edecektir. Evet, bir diğer önemli giderimiz de mutfak alışverişi. Biz aylık ortalama 400 euro mutfak alışverişi yapıyoruz. Fakat buraya yeni taşındığımız için şu an her şeye saldırma dönemindeyiz. Abur cubur, içecek ne görürsek alıyoruz. Bir ara evimiz hatta küçük bir bakkala dönüşmüştü. Ama onun dışında aklımıza gelebilecek her şeyi alıyoruz. Yine bu alışverişe temizlik malzemeleri ya da kişisel bakım malzemeleri de dahil. Önceki videoda bahsettiğimiz gibi aslında buradaki bir diğer gider kalemimiz de sağlık sigortası. Biz aile sağlık sigortasından yararlanıyoruz ve ikimiz için sağlık sigortasına toplam 125 euro ödüyoruz. Bir diğer giderimiz de seyahat giderleri. Almanya'da aylık 49 euroluk biletle istediğiniz yere seyahat edebiliyorsunuz. Bunun dışında bazı sınır ülkelere de gidebiliyorsunuz. Biz geldiğimizden beri her ay yeni bir şehir keşfetmeye çalışıyoruz ve bu kampanyadan faydalanıyoruz. Dolayısıyla ikimiz için seyahat giderini aylık ortalama 100 euro harcıyoruz. Tabii bu 100 euro ile bitmiyor. Gittiğimiz yerlerde bazı harcamalar da yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde yeme içme ve aldığımız hediyelik eşyalar ya da ziyaret ettiğimiz müzelere de toplam kişi başı 50 olmak üzere 100 euro ödüyoruz. Evet, bir diğer önemli giderimiz ise evde kullandığımız internet ve telefon faturalarımız. Biz ikimiz için ayrı ayrı olmak üzere 25'er GB internet, 1000'er dakika ve 1000'er SMS olan tarifeleri kullanıyoruz. Evimizde de sınırsız 100 megabit internet kullanıyoruz. Buna ek olarak geçen hafta bir PlayStation 5 aldık. Bunu da tarifeye ek olarak aldık. Hepsine toplamda 100 euro ödüyoruz. Tabii buna ek olarak bir de Almanya'da ödemeniz gereken televizyon vergisi var. Televizyon izleseniz de izlemeseniz de ya da televizyonunuz olsa da olmasa da bu vergiyi daire başına ödemek zorundasınız. Bu da aylık ortalama 18 euro yapıyor. Ben öğrenci olduğum için haftada ortalama 3 gün okula gidiyorum. Bu 3 günde de yediğim bir porsiyon yemek ve bir tane içecek için ortalama 3,5 ya da 4 euro harcıyorum. Bunu da aylık olarak hesapladığımızda ortalama 50 euro yapıyor. Şimdi Serkan da öğrenci olduğu için bu okulda yemek yeme giderimiz toplamda 100 euro olacak. Tabii eğitimle ilgili masraflarımız bununla bitmiyor. Almanya'da her sömestr için bir sömestr ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu da kişi başı 120 euro. İkimiz de öğrenci olduğumuz için toplamda 240 euro ödüyoruz. Bunu da 6 aya böldüğümüz zaman aylık 40 euro olarak ekleyebiliriz. Tabii bu sömestr ücreti okuldan okula farklılık gösterebiliyor. Bu fiyat sadece bizim okulumuz için geçerli. Tüm bunlar dışında bazen ihtiyacımız olduğunda internetten online olarak alışveriş yapıyoruz. Ufak tefek elektronik eşya ya da evin giderlerine de aylık ortalama 50 euro ödüyoruz. Evet, son olarak tabii benim kuaför giderimi de eklemekte fayda var.
aylık ortalama 25 euro kuaför giderim var. Ben henüz buradaki kuaförleri tam olarak tanımadığım, bilmediğim için bu hakkımı Türkiye'ye saklıyorum şu anda. Tüm bu giderleri topladığımızda aylık ortalama 1400-1450 euro tutan bir gider tablomuz oluştu. Tabii videonun başında da söylediğimiz gibi bu şu an için olan ortalama giderlerimiz. Biz şu an bu giderleri oluşturduğumuz bloke hesapla karşılıyoruz. Ama aslında ikimiz de 2 aydır çalışıyoruz. Ben yarı zamanlı olarak bir restoranda çalışıyorum. Gizem de başka bir restoranda mini job yapıyor. Belki sonraki videolarda ne iş yaptığımıza ya da çalıştığımız yerlerden aldığımız ücretlerin aylık giderlerimizi karşılayıp karşılamadığına dair bir video çekeriz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa yorumlarda bize sormaktan lütfen çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.